Herkese selamlar kıymetli dostlar. Türkiye grubunun son maçında ABD'yi yendi ve galibiyetle Dünya Kupası'na veda etti. Kimileri kupayı almış gibi sevinse de aslında herkesin içi buruktu. Peki bu maç sonrasında dünya basını neler yazdı Türkiye hakkında ki önemli isimler var. Bir de Thierry Henry var. Onun bir açıklaması var Türkiye hakkında. Bunları değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki D grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Arda Güler büyük fark yarattı bu maçta ki onunla ilgili ayrı da bir video çekeceğim. Bu videodan sonra onun videosunu da izlemeyi unutmayın. Ki ben aynı zamanda bir önceki videomda da söylemiştim. Muhtemelen biz Amerika'yı yeneriz. Ve bu yenilgiler bize çok büyük ders olur. Paraguay ve Avustralya yenilgileri bize çok büyük ders olur. Genelde Türkiye böyle şeyler yapıyor demiştim. Aynı dediğim gibi çıktı. Son dakikada da olsa golü bulduk. Peki dünya basınında da geniş yer bulduğu A milli takımımızın ABD'yi yenmesi. Öncelikle İtalya'dan başlayalım. La Gazzetta della Sport'tan başlayalım ki o biraz olayı magazinselleştirmişlerdi. Montella'nın oyuncuları nihayet baskıdan kurtulmuş, özgürce ve mutlu bir şekilde oynayabiliyor. Hollywood Hills yaklaşık 20 mil uzaklıkta ancak milli takım maç yaptığında SoFi Oscar'a layık bir mekan böylece görülmüş oldu Türkler için diyor. Amerika'yı izleyenler arasında sıralama gözetmeksizin Paris Hilton, Edward Norton, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Jessica Alba'nın yanı sıra ebedi Nadia Comaneci, NBA efsanelerinden Scottie Pippen ve Dwayne Wade, ayrıca mevcut Dodgers'ın en iyi atıcılarından biri olan Blake Snell gibi diğer spor dallarından da şampiyonlar vardı. Türkiye'den de isimler vardı. Hatta İlkay Gündoğan ve Hamit Altıntop'ta maçı izlemeye gidenler arasındaydı. Onları da İtalya'ya biz ekleyelim. Genel olarak İtalyanlar bu maçtan magazinsel olarak bahsetmişler. CDS gazetesi. Hiç baskı yokken kazanan futbol oynuyor Türkler demiş. Türkiye gruptan zaten elenmiş olmasına rağmen D grubunda liderliği garantilen ABD'yi 3-2 mağlup etti. Vincenzo Montella'nın ekibi için hem küçük bir teselli hem de büyük bir pişmanlık var. Çünkü golle yenilen buluşuyorlar ve galibiyet golünü uzatmalarda Kaan Ayhan'la buluyorlar. Daha önce 70 küsür şut çekmelerine rağmen tek bir gol atamayan Türkler bu maçta çok az şut çekerek tam 3 gol buldular demiş CDS gazetesi. Bu ayrıma dikkat çekmiş. Geçiyoruz İspanya'ya, Marca gazetesine. Marca gazetesine Los Angeles'ta bol gollü maç, geç gelen bazı hesaplaşmalar ve neredeyse hiçbir şeyin değişmediği bir tablo vardı demişler. Ortaya çıkan şey buydu. Olabileceği düşünülen maç ile gerçekte oynanan maç arasında büyük fark vardı. Yani aslında şu düşünülüyordu. Marca'nın hatırlarsanız eski videolarda daha Dünya Kupası öncesi Türkiye hakkında neler diyorlardı. Marca açık açık Türkiye'nin bu gruptan lider bir şekilde çıkacağını yazmıştı ki yani onlar da bizim gibi yanıldılar. Maçın kendisi kötü olmadığı için iki takımın da sonuç ne olursa olsun klasmanda yerini değiştirmeyecek olmasından dolayı durum bu şekilde sonuçlandı. Yani Amerika kazansa da lider, kaybetse de lider, berabere kalsa da lider ve Türkiye'nin yeri de değişmeyecek ama Türkiye açısından önemi var. Bundan sonraki Dünya Kupası için yani 2030 Dünya Kupası için bu klasman torba mevzuları için dünyada bir sıralama var. Bu sıralamada Türkiye'nin biraz daha puan kazanması önemliydi bir sonraki turnuva için. Hani böyle küçük küçük hesaplar yapıyoruz ne yazık ki ama bu da bir hesabın bir parçası. 4 sene sonra belki de bu Amerikan galibiyeti bize gerçekten lazım olacak. Mundo Deportivo, Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Beklenen mücadele ruhu sahaya yansıttığı maçta ABD'yi 3-2 mağlup etti. Kaan Ayhan'ın uzatma dakikalarında attığı gol galibiyeti getirdi ama turnuva açısından bir anlam ifade etmedi. Le Figaro gazetesine bakıyoruz. Türkiye bir nebze de olsa onurunu kurtardı başlığını atmışlar. İlk iki maçı gol atamadan kaybettikten sonra Avustralya ve Paraguay'a karşı 62 şut denemesini de parantez içinde vermişler. Türkler Los Angeles'ta ABD'yi geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Kaan Ayhan maçın son anlarında 90+8
Ülkesi için teselli golünü attı ancak bu Türkiye'yi bir üst tura taşımaya yetmedi. Zira maçtan önce zaten elenmişlerdi ama bu golden sonra ve maç bittikten sonra tabii ki Dünya Kupası'nı kazanmışız gibi sevinen bazı tribün görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı. İngiltere'ye geçiyoruz. The Sun gazetesi. Pochettino'nun D grubunda sadece 2 maç kazanmasının ardından Türkiye ile karşılaşmasında yedek oyunculardan oluşan bir kadro sahaya sürme lüksüne sahipti. Ve anlamsız karşılaşmada kendi başlarının çaresine baksalar da ABD'li yedek oyunculardan oluşan grup 3-2'lik yenilgide kesinlikle bir B takımı gibi görünmüyordu diyerek ABD'nin yedek takımını eleştirmişler. Aslında şunu da söylemem lazım. Ben de daha önceki videolarımda, yani bu Dünya Kupası önceki videolarımda ABD'yi anlatırken söylemiştim. ABD'nin ilk 11'i kurabilecek kadar iyi oyuncusu var ama maçın devamında yedekten gelen oyuncular hiçbir şekilde ilk 11'dekilerle aynı seviyede, aynı klasmanda değil demiştim ama yine bayağı etkili bir top oynadılar, yani onu da söylemek lazım. Ve maçtan sonra da Orkun Kökçü'ye geçiyoruz. Orkun Kökçü'nün açıklaması ilginç. Açıkçası demişti ki maçtan sonra, bu maçta galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemliydi. Ortada onurumuz, şerefimiz vardı. Onu kurtardığımızı düşünüyorum. Buraya gelene kadar herkesin kendine eleştiri yapması lazım. Bunu ülkemiz hak etmedi, biz hak etmedik. Çok şey denebilir ama zamanı değil. Tam olarak ben bu cümleye takıldım. Çok şey denilebilir ama zamanı değil. Zamanı gelince acaba diyecek mi? Ne diyecek? Gerçekten merak ediyorum Orkun. Ve herkes duygusal anlamda yüksek demiş. Geçiyoruz Thierry Henry'e. Thierry Henry de maç sonrası, tabii ki onun bir programı var. Spor yorumculuğu yapıyor. Orada Türkiye bir reaksiyon göstermeliydi, bir cevap vermeliydi. Dünya Kupası'nı öyle bitirmeliydi. Yani böyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi. ABD karşısında son bir fırsatları vardı ve bunu da çok iyi değerlendirdiler demiş Thierry Henry de Türkiye için bu açıklamayı yapmış. Ve bir de ABD'nin dikkat çeken isimlerinden biri de Brandon Aronson milli takımımıza övgü dolu sözler söyledi maçtan sonra. Bu yenilgi nedeniyle endişelenmiyorum demiş. Takım çok iyi durumda ki ben de açıkçası ABD'nin bir sonraki turları için çok endişelenmiyorum yani. En azından onlar hani bir tur daha geçer diye düşünüyorum. Takım çok iyi durumda. Türkiye gol attığı pozisyonlarda kaliteli futbol sergiledi ve bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Yolumuza devam etmeliyiz. İkinci yarıdaki reaksiyonumuz çok iyiydi. Sahaya geri döndük ve skor işledik ama tabii ki son dakikada gol attılar. Türklere hakkını vermek lazım. İyilerdi. Tabii ki şunu da söylemem gerekiyor. Yani özellikle ikinci golü görürseniz, yani ikinci golü hatırlıyorsanız, Orkun'un attığı inanılmaz sistemli bir organizasyon yapıldı. Belki de Dünya Kupası'ndaki 3 maçımızdaki tek sistemli organizasyon golümüz. Zaten 3 tane gol vardı. Yani sistemli bir organizasyonumuz o ikinci goldü. Yani ne Avustralya maçında ne Paraguay maçında öyle bir organizasyon gerçekleştiremedik maç içerisinde. Ki Amerika'da bunu bir kere de yedi yani. İlk pozisyon neredeyse gol oldu. Çalışılmış bir pozisyon ki o yüzden de Amerika'nın bir sonraki turda kolay bir rakip çıkacağını biliyordum. Unuttum hangi ülke olduğunu ya da belli mi belli değil mi. Çok önemli değil ama biraz zorlu bir rakip çıktığı zaman Amerika elenecek Dünya Kupası'ndan. Çok belli. Biraz böyle Avrupa ayarında bir takım çıktığı anda eğlenecek Amerika. İnanılmaz yazık oldu. İnanılmaz yazık. Zaten ben Avustralya ile Paraguay'ın bir üst turu çıktılar. Şimdi gruptan oradan eve dönecekler onlar. Bir maç daha oynayıp eve dönecekler. Gerçekten yani bizim milli takımımıza inanılmaz derecede yazık oldu. Bir 24 yıl bekledik ve yolumuz da çok kolaydı. Gerçekten çeyrek finale kadar çok da kolay gidebilecektik. Onun yerine Amerika gidecek o yollardan. Biz de artık evimizde izleyeceğiz mi izlemeyeceğiz mi onu da bilmiyorum saatlerden dolayı. Hepinize teşekkür ederim kıymetli dostlar. Yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın çünkü Dünya Kupası boyunca haberler gelmeye devam edecek. Hiçbirini kaçırmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.